Kadın hep güçlüdür. Güçlü ayrı. Ama belki de sizler daha haklı olabilirsiniz. Ya. Çalışan tarafından bir şey kokumuz silmişti. Ve çok hoşuma gitti. Merhaba arkadaşlar, Çizgi Molası'na hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir içerikle sizin karşınızdayım. 18 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de yapılan Kayıp Kıta'nın düzenlediği Junji Ito Çarpık Dünyalar etkinliğine katıldım. Etkinlik kapsamında Junji Ito ilk defa ülkemize geldi, Türkiye'ye. Ve bu etkinlik neleri kapsıyordu? Burada sergi vardı, merch satışı vardı. Mesela daha henüz satışa sunulmamış bazı kutulu setler, bu gördüğünüz Soichi, mezarlar, Kara Paradoks, bu kutulu setler satışa açıldı. Tüm katılımcılara Junji Ito'nun Türkiye için özel hazırladığı çizimler hediye edildi. Bu etkinlik 3 il kapsamında yapıldığı için İstanbul, Ankara ve İzmir olarak. Başta hani şehre özel bir print verileceği söylendi ama 3 şehir içinde 3 adet print tüm katılımcılara verildi bu şekilde. Arkada da Japonca notu var Junji Ito'nun. Aynı zamanda artbook satışı vardı. Yani daha doğrusu şöyle. Ben arkadaşlar imza hakkı alamadım. Ancak ilk seferde bir sistemsel sıkıntı olmuştu. Burada ben o karmaşa içerisinde 1 TL'ye almayı başardım. Ama bu 1 TL'ye geçersiz sayıldı. Aynı zamanda bu yoğunluktan, sistem sıkıntısından dolayı ve dediler ki bu durumda telafi olarak bu katılımcılara artbook ücretsiz olarak verilecektir dendi. Ve gerçekten de gittiğimde ücretsiz olarak bu artbook'u alabildim. Bence güzel bir telafi oldu bu gerçekten. Gördüğünüz gibi çok yani büyük bir artbook, güzel bir artbook. Bunları arkadaşlar ben size ayrı bir videoda detaylı göstereceğim. Yüz yüze imza alamadım Junji Ito'dan ancak yine de artbook'umu kaptım. Bunun dışında işte çeşitli merch'ler vardı. Mesela bu üzerimde görmüş olduğunuz tişört. Arkasını göstereyim. Tomie temalı. Evet, sergi ve bu merch satışının dışında aynı zamanda bir panel vardı. Junji Ito'yla uzun bir söyleşi oldu. Yaklaşık 1 saat sürdü. Burada moderatör Necdet Anıl Güleç, kendisiyle yüz yüze tanışma ve selfie çekme fırsatım oldu. Hatta orada kalabalıkta beni tanıdı ve kanalımı takip ettiğini, izlediğini söyledi. Ben çok şaşırdım gerçekten. Çok güzel bir tesadüf oldu. Çok memnun oldum. Etkinlik genel olarak keyifliydi. Zaman su gibi aktı, nasıl geçtiğini anlayamadım. Ancak panel çeviriyle ilerlediği için çok akıcı değildi. Yani çeviri konusu biraz paneli yavaşlattı diyebilirim. Onun dışında baktığımızda genel olarak keyifliydi. Özellikle Kayıp Kıta'ya burada teşekkür etmek istiyorum. Sadece İstanbul'da değil 3 ilde bu etkinliği yaptıkları için. Paneli özellikle editleyip hani şöyle kesip biçip size daha akıcı hale getirmeye çalıştım özellikle. Umarım bu emeğim karşılığında siz de videoyu sonuna kadar izlersiniz. Ve baştan da bir like'ınızı alırım videoya hemen başlamadan. Ve hadi şimdi birlikte etkinliğe tekrar gidelim. İzmir'deki etkinlik Bayraklı'daki Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. İçeri gelince bizi karşılayan Junji Ito bannerları hemen havaya girmemizi sağladı. İş ve okul günü olmasına rağmen kalabalıktan anlaşıldığı üzere etkinliğe ilgi büyüktü ve uzun bir giriş sırası vardı. Giriş için damga gerekmiyordu ama ben yine de yaptırdım. Yazar hakkındaki köşede küçük bir eşya sergisi bulunuyordu. Burada sergilenen Tomie büstü gerçekten çok hoşuma gitti. Yeni Kayıp Kıta Junji Ito kutulu setleri internet satışından önce katılımcılara sunuldu. Sergi alanında birbirinden güzel çizimleri Junji Ito'nun notlarıyla birlikte sergileniyordu. Buradaki resimler ve daha fazlası Kayıp Kıta'nın yayınladığı Çarpık Dünyalar Artbook'unda mevcut.
Türkiye'ye ilk kez geliyorsunuz. Türk okurlarınızın eserlerinize gösterdiği ilgiyi görmek sizin için nasıl bir duyguydu? Bu kadar seyircilerin olmasına çok şaşırdık. Aynı zamanda güzel bir sıcaklığınız var. Bu sahnede hayal gibi hissediyorum. Ve beni çağırdığınız için çok teşekkür ederim. İzmir'de gördüğünüz şeylerden sizi en çok şaşırtan şey ne oldu? Dün İzmir'e geldik ve geldikten sonra hemen Efes Antik Kenti'ne ziyaret ettik. Ve oradaki tarihsel bir yapı olan binalardan çok hayran kaldım. Ayrıca amfi, bir de Odeon'a gittiğimizde çok devasa olduğunu çok şaşırdım. Orada yabancılar için ayrı bir tuvalet olduğunu öğrendik. Orada sırayla bekleniyor ve kullanıyorlar. Ayrıca onu kullandıktan sonra da orada çalışan tarafından bir yıkama ve böyle bir silme olayı olmuş. O olayda çok şaşırdım diyor. O yeri ziyaret ettikten sonra da şarapların tüketildiği bir yer. Ve gittik ve orada yediğimiz sebzelerin güzelliğine çok şaşırdık. Çok güzeldi. Afiyet olsun. Bu arada sordum, o özlememiş. Bu kapıda sıkıştırıyordunuz beni, yememiş. Bir dahakine artık. 2025 yılında sizin psikolojik korku anlayışınızdan ilham alan Junji Ito, Maniac and Infinite Gaze isimli bir oyun çıktı. Manga çizerken tempo, sessizlik ve sayfa düzeni tamamen senin kontrolünüzdeyken oyun geliştirme sürecine bir ekip dahil oluyor. Sanatçı olarak bu iki farklılığı yaratım sürecini nasıl deneyimlediniz? Okurun sayfaya çevirmesiyle oyuncunun karakteri kontrol etmesi arasındaki farkı da nasıl gördünüz? Ben şahsım olarak oyun için, oyun konusunda çok bilgili değilim. Ama oyun olarak çıkacağını anladığımız zaman çok böyle onur duymuştum. Ayrıca manga ve oyun arası farkı konusunda manga okurken eğer korku sahne olup da durdurmak istediğinizde istediğiniz yerde durdurup ilerletmemeye de bilirsiniz. Fakat oyun olunca karakter sizleri saldırmaya geldiğinde mecbur kaçmanız gerekiyor. Sayfa çeviri gibi bir olay yok. O yüzden gerginlik hissi bambaşka olacaktır diye düşünüyorum. Benim hayatımda ilk kez okuduğu bir manga, büyük bir usta Bai Umezu Kazuo idi. İlk defa hayatımda okuduğum bir korku mangada aynı zamanda kendisine eseriydi. Ultra Q'den etkilendim. Orada canavar aynı zamanda korku hikayeler de içeriyor. Ve aynı karakterde oynanıyor. Farklı bir hikaye, farklı bir korku içerikli olduğu için her hafta çok dört gözle bekliyordum. Film konusunda da 12 yaşındayken Amerika filmi olan Exorcist izlemiştim. Onun hikayesi de şimdi o zamana kadar hiç izlemediğim bir korku tarzı bir hikaye olduğu için çok şok olmuştum. Hiç yarım bıraktınız, tamamlayamadığınız bir hikaye oldu mu? Eğer olduysa bu hikayeden neden vazgeçtiniz? Şimdiye kadar 2 tane var. İkisi de taslağa kadar çizip yarıda bıraktığım oldu. En baştayken yarıda bıraktığım bir seri vardı. Çok değişik bir hikaye olup insanlar tarafından çok zor anlaşılabileceğini düşündüğüm için bitirmeden de çekindim. Diğeri de şahsım çok beğendiğim bir seri vardı. Fakat o konunun içeriği çok fazla hassas olduğundan dolayı editör tarafından elenmişti. 2026 yılında Tayvan'da yayınlanacak olan projeniz Bloody Smart'ta Tomie, Slacker ve Soichi gibi karakterler aynı evrende buluşacak. Kendi yarattığınız karakterleri bu şekilde bir araya getirmek nasıl bir deneyimdi? Bu oyunda farklı mangada çıkan karakterlerin bir araya gelmesi ile ilgiliydi. Ama genel olarak o karakterler tamamen ayrı bir dünyada yaşıyorlar. Onların bir araya gelmesi biraz garip gelebilir. Ama aynı zamanda o oyunun sahnesinde olan sınav savaşına girmek için bir derin bir sis arasında yer alan okulun olması bayağı hoşuma gitti ve böylece hoşuma gittiği için kabul ettim projeyi. Şimdi Uzumaki ile ilgili bir sorumuz var. Bizim ülkemizde de çokça sevilen bir eser. Uzumaki'de bir takıntının insan nasıl yutabildiğini çok etkileyici bir şekilde anlattınız. Spirali korkutucu bir sembole dönüştürmek neden ilginizi çekti? Uzumaki serisi benim şahsıma ilk defa haftalık dergisine devamlı olarak yetişemediğim için 4 haftada bir kez 30 sayfayla çizmeye devam ettim. Ama o sırada o işini aldığımda temayı tam düşünemedim, karar veremedim. Editör tarafından bir fikir aldım ki temayı en erkene karar vermek daha mantıklı olduğunu öğrendim. O sırada
Japonya'nın eskiden olan bir alçak ve uzun bir eski ev aklıma geldi. Oradan ilham alıp aşırı uzun bir evde yaşayan anormal insanlar hakkında hikaye çizmeyi düşündüm. Fakat sadece o hikayeyle insan yani yetecek mi, yani sıkıcı olmayacak mı diye düşündüğüm için o evini spiral bir şekilde yapmak aklıma geldi. O sıradaki tema spiral yani uzumaki olarak karar verilmişti. Elinizde kısa hikaye formatına güçlü bir düşkünlük dikkat çekiyor. Uzun soluklu seriler yerine çoğunlukla bu formatı tercih etmenizin özel bir nedeni var mı? Biz de kısa formatlı hikayeleri çok seviyoruz ülkecek. En azından ben seviyorum. Siz de seviyorsunuz değil mi? Kısa hikaye. Alkış. Uzun hikaye alkış. Alkış. Uzun hikaye yazmaktan çok iyi değilim. Bunun nedeni de baştan sonuna kadar çok uzun sürüyor. Ve o uzun yolun çizerken de o bazı seçeneklerden dolayı bambaşka bir hikaye dönüşebilir. Kısa hikaye ise zaten sonu gözüküyor ve çok kolayca korku ifadesini anlatabiliyorum. Kısa hikaye ise çizmek istediğim korkuyu en sade bir şekilde ifade etmek için güzel bir format olduğunu düşünüyorum. Uzun hikaye ise çok fazla episod eklemem gerekiyor fakat onda yok. Çizmek istediğim korkuya odaklanarak o korkuya doğru endişe ve korku seviyesini yavaş yavaş yükselterek son korku zirveye geçtiğinde hikaye bitiyor. Bu aslında bir kısa hikayenin güzelliğidir. Tabii ki de bir kedi sorumuz var. Kaçırır mıyım? Kedi sorusu konu önden alkış abi. Eserlerinizde neredeyse hiçbir şey güvende değil. Ama kediler hep sağ çıkmayı başarabiliyor. Bu bir kural mı yoksa tamamen tesadüf mü? Benim çizdiğim manga Yon ve Bu Türkiye'de yayınlanmıştı. O %70 gerçek, %30 da şakasına gerçek olmayan bir içeriğe sahiptir. Komik bir manga olsun diye kedimizi böyle gizemli ölümle sokmamaya çalıştım. Eşimden evlenmeden önce böyle hiç kediye sahiplendiğim olmadı. Okuldan eve dönerken böyle sokakta duruyor ve çok korkunç gelmişti o sırada. Ama eşimle evlendikten sonra daha çok farklı buldum. Çok tatlı, arada çok beklemediğimiz bir hareketler yapıyor ve çok ilgimi çekti. Ve yavaş yavaş sevmeye başladım. Ve Türkiye'ye geldiğimde de sokakta bir sürü kediler var. Onu fark ettim. Onlar çok rahat, aynı zamanda çok mutlu görünüyor. O yüzden bu konuda Türkiye'deki kediler çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda şahsım çok köpekleri de severim. Hikayelerinizde güzellik ve korku çoğu zaman iç içe geçiyor. Sizce bir şeyin hem güzel hem korkutucu olması neden bu kadar etkileyici? Hatta daha felsefi bir katmanla ekleyecek olursak, asıl korkutucu olan sizce canavarlar mı yoksa insanlar mı? Genel olarak manga yazarlar kadınların ne kadar tatlı, ne kadar güzel olsun, o güzelliğini, tatlılığını güzel çizmeye çalışıyor. O yüzden ben de ne kadar güzelse o kadar olsun, güzel hani kadınları güzel çizmeye çalışıyorum, çaba gösteriyorum. Ama aynı zamanda şahsım korku bir manga yazarı olduğum için aynı zamanda güzelliği ve korkuyu bir araya getirdim. Ayrıca eksiksiz olan, mükemmel, güzel bir yüz genel olarak düşündüğümüzde anormal gelmiyor. Fakat aynı zamanda insanları korkutan bir şeydir. Ve asıl korkutucu olan hangisi diye bir soruya cevap vermek istiyorum. Bence olağanüstü bir kalp karanlığı en çok korkutucudur. Örneğin canavar şekli olarak çok korkunç olabilir. Ama baktıkça, görmeye alışınca o kadar korkunç gelmemeye başlıyor. Fakat insanın kalbi ise gözlerimizle göremediği için daha korkutucu gelebilir. Hikayelerinizde özellikle güçlü kadın karakterler görüyoruz. Sizce korku türünde kadın karakterler neden bu kadar etkili bir anlatım aracı oluyor? Diyor ki genel olarak kadın hep güçlüdür. Güçlü var. Şu anda ben 63 yaşındayım. Ama gençken sanırım bu sadece Japonya'da da değil, öyle dizilerde, filmlerde kadınların daha güçsüz olan bir varlık olarak çiziliyordu. Zaman geçtikçe
Sadece yani benim değil birçok insanlar, yazarlar ya da film yönetmenler kadınları daha çok güçlü bir varlık olarak çizmeye başladı. O da sanırım eski bir perspektif çöpe atıp hem manga hem de kitap üzerinde de yeni bir şey çıkarmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Çizdiğiniz en rahatsız edici sahne hangisiydi? Çizerken sizi bile, bakın sizi bile zorlayan bir an oldu mu? Mimi'nin Dehşet Öyküleri. O da Japonya'nın eski korku hikaye Shin Mimi Bukuro'dan esas alınan bir hikaye. O kitaptan yer alan Obake Ningyo olarak adlandırılan eserde perili bir eve giren bir adam vardı. O adam perili bir eve girdiğinden dolayı sonrasında kendisine nazar değiyor. Küçük bir kamyonetten dolayı kendisi ezilip ölmüştü. O sıradaki sahne çok rahatsızdı ve onun ezilmiş bir yüzünü çizmek de çok rahatsız ediciydi. Korku evrensel mi sizce yoksa kültürden kültüre gerçekten değişiyor mu? Evrensel diyenler. Alkış. Kültürden kültüre değişiyor diyenler. Benim hazırladığım bir cevapla tam tersi olmuş. Korku yaşadığımız döneme göre, çağa göre bir de aynı zamanda kültürüne göre birazcık farklılık gösterebilir. Ama çağ geçtikçe, zaman geçtikçe ifade şeklinin daha açık ve fazla şiddetli olduğunu düşünüyorum. Ama esas olarak evrensel olduğunu düşünüyorum. Yani korku insanların, yani sadece insanlar tarafından değil, aynı zamanda hayvanlar da yaşanan bir duygu, esas bir duygu olarak söyleniyor. O yüzden sizlere yani özür dilerim çok farklı bir, tam tersi bir cevap verdiğim için, ama çok böyle kültürel bir farkı olmadığını düşünüyorum. Ama belki de sizler daha haklı olabilirsiniz. Ya. Evet, yeni projeler hakkında bize ufak ipuçları var mı? Neler yapıyorsunuz üzerine? Planladığım bir manga var, Moby Dick, Beyaz Balina. Onun hikaye olarak kısaca anlatırsam, Eyhan diye bir ana karakteri var. Onun ayağı o beyaz balina tarafından kesiliyor. Ve ondan intikam teşekkür ederim. İntikam etmek için uğraşıyor, böyle bir hikaye. Yani orijinal, yani esas bir hikaye olarak yazmaktansa biraz canavar olsun, farklı bir hikaye olsun diye şu anda biraz yazmaya başladım. Bir tanesinde de Japonya'da bulunan yayın istasyonlardan birinde yayınlanacak olan bir dizi var. Şu anda çekim yapılıyor. En son olarak da yeni bir anime çıkacak. Onun ismi de Junji Ito Crimson. O şu anda yapım altında. Yani izlemenizi dört gözle bekliyorum. Yani umarım ki Türkiye'de de yayınlanacaktır. Dün ve bugün İzmir'i gezdiniz. Eğer yeni bir korku mangası çizecek olsanız ve bu hikaye İzmir'de geçse, aklınıza gelen ilk fikir ne olurdu? Essay tarzı mangayı düşünürdüm. Kısaca anlatayım. Şu anda sizin önünüzde etkinlikteyiz. Ama bir anda bakmışsınız ki Efes antik kentteymişim ve Odeon önümde. Eski o zaman yaşadığı insanlar bana bakıyor. Ben de panik olup da onlara böyle şakasına bir hikaye anlatmaya çalışıyor. O eski çağda yaşayan Efes Odeon'daki insanlar beni tanımadığı için çok soğuk bir tepki veriyorlar ve buna çok üzülüyordum. Ondan sonra Odeon'dan çıkıp yabancılar için, az önce bahsettiğim yabancılar için tuvalete girdik, oraya kullandık. O sırada da çalışan tarafından bir kokumuz silinmişti. Ve çok hoşuma gitti. Biraz daha bakmışsınız ki yani sizin önünüzde şu an sizin önünüzdeymişim ve çok sıcak bir bakışınız var ve çok mutlu oldum. Çok iyi ki buradaymışım. Sorularınızı cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım İzmir'i sevmişsinizdir. Sizi tekrardan buralarda görebiliriz. O zaman kocaman bir alkış.